Merhaba sevgili dostlar, değerli hanımlar. Örgü Benim İşim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yapacağım model kol ve yaka kısmı olacak. Daha önce yaptığım güzel modelin kol ve yaka kısmıyla beraberiz sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şöyle güzel modelimi önce sizinle bu şekilde. Bu güzel modelin kol ve yaka kısmıyla beraber olacağız. Şöyle modelimizin alt kısmı bu şekilde. Evet, şöyle. Şimdi şöyle güzel ipimizle, alize simli iple, siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz hanımlar. İstediğiniz yerde de kullanabileceğiniz pratik ve güzel bir model. Şimdi şöyle hemen ipimi kenara alıyorum ve hemen şöyle başlangıç olarak, şimdi burası yaka kısmı olacak, bu taraf şöyle yaka kısmı. Şimdi modelimizi ilk şöyle alt kısmımızı nasıl kurmuştuk? Şöyle 2-3 zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi doladım. Ama buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Ve şöyle bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doluyorum. Arada da 4 tane trabzan bırakmıştım. Hemen ilk trabzanın tepesine attım. İkinci trabzan. 3. Şöyle dördüncü trabzanımı tamamladım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi bu şekilde doladım. Şurada sık iğne var. Hemen sık iğnenin içine bırakıyoruz. Şimdi modelimizin birinci sırası bu şekilde başlıyor. Eğer önceki videomu izlemeyenler için, ama önceki videoyu izlerseniz modeli rahatlıkla kol altı ve yaka kısmını rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen şöyle 3 zincirimi tekrar çektim. İpimi doladım. Dediğim gibi şöyle arada 4 tane trabzan bırakmıştım. Hemen 4 tane trabzanımızı bu şekilde tamamlıyorum. 3 zincirimi çektim. İpimi doluyorum ve hemen tekrar sık iğnenin içine battım. Evet, şimdi modelimi hemen koltuk altı kısmına kadar modelimizin zemin kısmını bu şekilde hazırlıyoruz hanımlar. Şimdi modelimin sıra sonuna geldim. Dediğim gibi burada koltuk altı kısmını keseceğiz. Hemen şöyle 3 zincirimi çektim. İpimi doluyorum ve bir trabzan yapıp hemen bir trabzan bu kenara da yaptım. Şimdi devam etmeyeceğim. Sadece burada koltuk altı kısmımızı tek seferde kesiyoruz hanımlar. Hemen 1, 2, 3 zincirimi çekip ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki boşluğun içine batıyorum. 1, 2, şöyle 2 tane trabzan yapıp hemen şöyle tekli trabzanın tepesine de bir tane yaptım. Toplamda burada 1, 2, 3, 4. Hemen tekrar diğer boşluğun içine batıyorum. 5 ve 6 tane şöyle kenar trabzanı yaptım hanımlar. Evet, hemen şimdi buradaki trabzanları da ilave ediyorum. Evet. Şimdi kenardaki trabzanlarımı burada tamamladım. Dediğim gibi bu koltuk altı kısmı kesim işlemimizi başladık ve tek seferde kestik, geriye dönmedik. Hemen şöyle ilerlemedik, geriye döndük. Şimdi modelimizin ikinci sırasını hanımlar. Şöyle 3 zincir bir trabzan yaptım, 3 zincir yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum ve ipimi uzattım, bir doladım, 2 doladım, 3, 4 ve 5. 5 defa doladım, hemen şöyle tek seferde kapatıp birinciyi fıstığı tamamladım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen aynı boşluğun içine batarak sık iğne ile zincirimi sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi doladım. Hemen aynı
boşluğun içine batıyorum. İpimi uzattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ikinci fıstığı da bu şekilde kapattım. Evet, 2 tane fıstık yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Hemen dediğim gibi aradaki trabzanları yapıyorum. 4 tane trabzan yapmıştım. Evet. Şimdi tekrar ipimi doladım. Hiç zincir çekmeden. Şöyle trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 defa doladım. Hemen tek seferde kapattım. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve aynı yere batıyorum. Tek seferde kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doluyorum. Tekrar aynı trabzanın tepesine batarak 2, 3, 4 ve 5. Hemen ikinci fıstığı da bu şekilde kapatıyorum. İpimi doluyorum. Hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet, şöyle kenardaki trabzanlarımı tamamlayacağım ve şimdi yaka kısmında kesim işlemimize başlıyoruz. Hemen şöyle yaka kısmına kadar modelimi bu şekilde ilerletip geliyorum. Evet, şimdi yaka kısmımızı, kesim işlemimizi bu sırada başlıyoruz. İpimi doluyorum. Hemen önceki şöyle trabzanın tepesine batıyorum ve 5 tane şöyle doldurdum. İpimi doluyorum. Hemen ikinci fıstığı yapmadan burada dediğim gibi kesin bakın şu bir ikinci fıstığı yapmadan direkt birinci fıstığı yaparak ve hemen şöyle kenardaki trabzanları atarak birinci kesim işlemimizi burada başladık hanımlar. Evet. Hemen son trabzanımı da yapıyorum. 3 zincirimi çekip ve dönüyorum. Hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Kenardaki trabzanlarımı bu şekilde tamamladım. Şöyle ipimi doluyorum. Hemen buradan direkt şöyle kenara şu kenardaki trabzanlara attım. Bu şekilde kenardaki trabzanlarımı da tamamladım. Bakın bu şekilde modelimizin kesim işlemimizi başlattık. Hemen ipimi doluyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi doladım. Hemen şöyle sık iğnenin içine battım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Kenardaki trabzanlarımı. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor hanımlar. 2 sırada bir kendini tekrarlıyor. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Tekrar sık iğnenin içine batarak bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi şöyle koltuk altı kısmına modelimi bu şekilde ilerletiyorum. Hemen ilerletip geliyorum. Evet, şimdi şöyle koltuk altı kısmına geldim. Hemen şöyle trabzana kenardaki trabzanlarımı atıyorum. Burada artık kesim işlemimizi yapmıyoruz koltuk altı kısmına. Sadece trabzana trabzan yapıyoruz. Modele model yapıyoruz. Tek kesim işlemi yaka kısmında. Evet. Şöyle koltuk altı kısmını bu şekilde 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip ve dönüyorum. İpimi doladım. Hemen kenardaki trabzanları tamamlıyorum.
Evet, şöyle kenardaki trabzanlarımı tamamlıyorum. Bakın buradan bu şekilde dönüşümüzü alıp geri dönüyoruz. Burada dediğim gibi hiç kesim işlemimiz yok. Şöyle ipimi doluyorum. Şimdi ikinci sıramıza geldik tekrar. Şöyle trabzanın tepesine batıyorum ve ipimi uzatarak bir doladım. 2, 3, 4, 5. Hemen kapattım. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve hemen şöyle aynı yere batarak zincirlerimi kapatıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen ikinci fıstığı da tamamladım. İpimi doluyorum ve kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. İpimi doluyorum. Trabzanın tepesine batarak ipimi uzattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen birinci fıstığı kapatarak 3 zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar kapatıp ipimi doluyorum ve kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Hemen kenardaki trabzanlarımı yapıp şurada tekrar yaka kısmında kesim işlemimize başlıyoruz. Hemen yaka kısmına kadar bu şekilde devam edip model yapıp devam edip geliyorum. Evet hanımlar, şimdi modelimi yaptık. Burada tekrar kesim işlemimize başlıyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız var. Hemen şöyle bir tane bırakıp ikincisine, bakın bunu bırakıp ikincisine battım ve yanındakine batıyorum. Tekrar bir tane bırakarak hemen kenardaki trabzanlarımıza başlıyoruz. Kenardaki trabzanlarımızı şöyle tamamladım. Hemen ipimi doluyorum ve tekrar şöyle kenardaki trabzanlarımızı devam ediyoruz. Evet. Şimdi kenardaki trabzanlarımızı tamamladık hanımlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki 2 tane trabzanı es geçerek bu şekilde hemen diğer modelimin şöyle bir 3 zincirimi çektim. Bir trabzan şöyle sık iğneye battım. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve aradaki trabzanları yapıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bir trabzan, 3 zincir, kenardaki trabzanları yapıyorum. Hemen aradaki trabzanlarımı yapıyorum. 3 zincir çektim, ipimi doladım. Tekli trabzanın tepesine batıyorum ve bir sık iğnenin içine batarak bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim ve tekrar kenardaki trabzanları yapıyorum. Bakın bu şekilde. Koltuk altı kısmı kenar trabzan. Hemen ama buradaki trabzanlarımı sadece trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı tamamlayıp dönüşte tekrar beraber olacağız. Evet, şöyle kenardaki trabzanlarımı tamamladım ve dönüştekilerini de tamamladım. Hemen şöyle ipimi doluyorum. Tekri trabzanın tepesine batarak ipimi uzattım. Bir doladım. 2, 3, 4 ve 5.
Birinci şöyle fıstığı tamamladım. 3 zincir çektim. Aynı yere batıyorum ve sık iğne ile kapattım. Evet. Hemen tekrar aynı yere batarak 5 doladım ve kapatıp hemen kenardaki trabzanları yapıyorum. Şimdi hemen yaka kısmına kadar modelimi bu şekilde ilerleteceğim hanımlar. Sadece model yapıyorum yaka kısmına kadar. Hemen modelimi biraz daha ilerletip geliyorum. Evet, şöyle yaka kısmına geldik. Şimdi tekrar kesim işlemimizi yapıyoruz hanımlar. İpimi doluyorum. Tekli trabzanın tepesine batarak hemen şöyle kapattım. İpimi doluyorum. Direkt kenardaki trabzanlara batıyorum. Dediğim gibi burada bakın bu şekilde burayı yaptık. Şimdi ikinci motifimizi yapıyoruz. Hemen kenardaki trabzanları yapıyorum. Kenardaki trabzanları tamamladım. Evet 4 zincirimi çekiyorum. Bakın şöyle size biraz da şöyle bakın bu şekilde modelimizin kesim işlemimizi burada başladık. Burada koltuk altı kısmını yapıyoruz. Burada da yaka kısmı. Bir iki modelimizi şöyle bunu kestik. Şimdi burada bu sırada kesim işlemimizi başlattık. Hemen ikinci modelimizin de kesim işlemimizi devam ettiriyoruz. Önce şöyle kenardaki trabzanlarımı yapıyorum ve ipimi doluyorum. Hemen buradaki kenardaki trabzanları atıyorum. Bu aradaki trabzanları da yapıyorum. 4 tane trabzanımız vardı. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum ve hemen direkt şöyle aradaki sık iğnenin içine batarak bir trabzan yaptım. 3 zincirimi çektim ve kenardaki trabzanımı yapıyorum. Hemen aradaki trabzanları yapıyorum. 4 tane trabzanımız var. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aradaki sık iğneye batıyorum ve bir trabzan, 3 zincir çektim. Hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Yani koltuk altı kısmı. Hemen sadece trabzanı yapıyorum. Trabzanlarımı tamamlayıp dönüşte burada tekrar beraber olacağız. Evet, kenardaki trabzanlarımı bu şekilde tamamladım. İpimi doluyorum. Tekrar trabzanın tepesine batarak ipimi uzatıyorum ve 2, 3, 4 ve 5. Birinci fıstığı kapatıp 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum ve kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere battım. Ve ikinci fıstığı da kapattım. İpimi doluyorum. Kenardaki trabzanımı yapıyorum. İki model arasındaki trabzanları yapıyorum. Ben ipimi doluyorum. Tekli trabzanın tepesine batıyorum. Evet. Birinci trabzanımızı kapattı. Ve 3 zincirimi çekip aynı yere batıyorum. 3 zincir çektim. Aynı yere batarak ikinci fıstığı yapıyorum. Evet. Şimdi bakın burada
Şöyle hemen şöyle burada birinci kesim işlemimizi tamamladık hanımlar. Şimdi şöyle birinci trabzanı bırakıp ikinci trabzana battım. Tekrar bakın burada bir tane bıraktım. İkinci trabzana batarak hemen kenardaki trabzanımızı tamamlıyoruz hanımlar. Şimdi bu sırada kesim işlemimizi sonlandırıyoruz. Evet. Yaka kısmını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 2 tane şöyle motifimizi, sıramızı kapattık. Bakın 1 ve 2. Bu modele göre yeterli. Evet, dönüyorum. Şimdi kesim işlemimizi bittikten sonra ne yapıyoruz? Sadece model yapıyorum. Hiç artık eksi fazlası olmadan şöyle kenardaki trabzanlarımı tamamladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen tekli trabzanın tepesine batarak bir trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Aradaki trabzanları yapıyorum ve dediğim gibi sadece bu şekilde bakın. Şöyle eksilme bu taraftan da sizlerle şöyle bakayım. Evet. Bakın bu şekilde kesim işlemimizi yaptık. Model şu örnek model olduğu için bu kadar yapabiliyoruz hanımlar. Ama sistem kesim işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Koltuk altını tek seferde kesiyoruz. Buraya sadece model yapıyoruz. Yaka kısmını da şöyle yavaş yavaş eksilterek şöyle modelimizi kesim işlemimizi dediğim gibi burada bitiriyoruz. Sadece model yapıyoruz artık. Hiçbir eksik fazla yapmadan hemen şöyle 3 zincirimi çekip tekrar sık iğnenin içine batarak bir trabzan, 3 zincir ve trabzanlarımı yapıyorum. Hemen şurada kenar trabzanlarımı tamamlayacağım hanımlar. Tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet, şöyle trabzanlarımı tamamladım. Hemen ipimi doluyorum. Tekli trabzanın tepesine batarak ilk fıstığı yapıyorum. 3 zincir çekip hemen aynı yere batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 3 zincirimi çekiyorum ve aynı yere batarak hemen şöyle tekrar ipimi uzatıyorum ve ikinci fıstığı yapıyoruz. Evet. İpimi doluyorum. Aradaki trabzanları yapıyorum. Aradaki trabzanları yapıyorum. Hemen şöyle tekrar tekli trabzanın tepesine batıyorum ve 5 dolayarak kapattım. 3 zincirimi çekiyorum. Dediğim gibi burada artık kesim işlemimizi bitirdikten sonra bitirdik. Sadece şimdi model yapıyoruz hanımlar. 1, 2 ve 3 kesim işlemimizi kapattık. Burada bitirdik. Şimdi bu sıradan sonra zaten model yapıyoruz hanımlar. Hemen bu şekilde ipimi doladım ve kenardaki trabzanları yapıyorum. Şimdi modelimiz bu şekilde. Kesim işlemimizi bitirdik. Burada hanımlar. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Buradan sizler için biraz daha modeli ilerleteyim. Tam şöyle ortaya çıksın model. Kesim işlemimizi burada başladık. Burada devam ettik. Burada bitirdik. Şimdi model gidip geliyoruz. Hiçbir eksilik, hiçbir fazlalık yapmadan model yapıyoruz hanımlar. Hemen sizler için şöyle biraz daha ilerletip geliyorum. Evet hanımlar. Şöyle sizler için biraz daha
Şöyle ilerlettik modelimizi. Hemen şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın burada kesim işlemimizi tamamladık. Burada bitirdik. Burası da koltuk altı kısmı. Bu şekilde. Evet. Yeleğimizin koltuk altı ve yaka kısmını. Bakın şuradan zaten bu şekilde buraya kadar tamamladık detaylı. Hem kolay hem de bence çok güzel şöyle şık bir model, pratik bir model sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Evet, bugünkü şöyle modelimiz ve koltuk altı yaka kısmımız bu şekildeydi. Umarım siz de beğenip yaparsınız sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bir dahaki videomuzda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.